8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sıradaki misafirimiz uzman psikolog Elif Selim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun siz. Bizler deyiz. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Hocam çocuk yetiştirirken nelere dikkat etmeliyiz? Tabii önce kendimize dikkat etmeliyiz çünkü biz yetiştireceğiz. Aslında doğumun öncesinde hem iyi bir ilişkiyle sıcak bir ortam sağlayabileceğimizi bilmemiz lazım. Hem de biz o çocuğu yetiştirebilecek durumda olmalıyız. Motivasyon gerektiren bir şey çünkü çocuk yetiştirmek. Çok sabırlı da olmak gerekiyor. Öncelikle bu işin bir rehberlik işi olduğunu iyi anlamamız lazım. Yani zorla onu bir şekle sokmak değil de nasıl bir şekilde almak istiyor onu iyi gözlemlemek lazım. Ve çocuk ihtiyaç duydukça zaten bizden o bilgileri alacak. Onun ihtiyacı doğrultusunda o bilgileri veriyor olacağız ama tabii bu çok genel bir şey oldu. Bir yandan da çocuğumuzla bakım dışında vakit geçirirken hem onu tanımak hem onunla o yakın ilişkiyi kurmak, birlikte vakit geçiriyor olmak çok önemli. Yani sadece bakım şeklinde değil de bir şeyler paylaşmak. Bunu yapacak zamanımız ve sabrımız yoksa bence çocuk yapmayı düşünmeliyiz. Böylece de aile olamıyoruz çünkü ileride o çocuk sıkıntısı olduğunda paylaşma gereği duymuyor. Öyle bir paylaşım olmadığı için temelden. Bunu baştan beri oluşturmalıyız. Ama bir yandan da çocuğuma beceri kazandırmayı temelde hedef almam da lazım. Ne zaman hangi beceri gelişmeli ortalama az çok bunları öğrenebiliriz. Bu gözle de bakmak lazım. Nasıl kazanım sağlarız ona da bakmak lazım. Tabii bunu yaparken telaşlı ve problem arar bir tarzda da olmamalıyız. Çok bunaltmamalıyız da. Ama zamanla geçer diye de gözümüze batan şeyleri de ihmal etmemeliyiz. Kesinlikle. Peki çocuğumuzun gelişimsel bir problemi olduğunu biz nasıl fark edeceğiz, nasıl anlayabiliriz? Bazı şeyler çok gösteriyor kendini zaten. Yani görsel, işitsel uyaranlara vereceği tepkiler vesaire. Tıp kısmına girmeyeyim artık onu zaten normal bir hekim yardımıyla öğreneceklerdir. Fakat biraz daha psikolojik tarafı olan şeylere bakarsak mesela işte otizm, yaygın gelişimsel bozukluk diyelim. Ya da hiperaktivite, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi şeylerde çok iyi gözlemlemek lazım çocuğu. Bazen de üstün zekada da aynı şekilde. Çocuk bir şeyle ne kadar meşgul oluyor? Hızlıca sıkılıyor mu? İşte bedeninin ne kadar farkında? Hareketlerinde ekstra aşırı bir sakarlık var mı? Çok hızlanıyor mu? Ya da bir şeyleri yaparken çok yavaşlıyor mu? Bu gibi şeylerden anlayabiliriz. Kendini belli edecektir. Özellikle de 2 yaşlarında iyice kendini belli edecektir bu gibi şeyler. Hocam peki bunu fark ettiğimizde ne yapmalıyız? Tabii ki hemen burada beklenmemesi gereken durumlar bunlar. Burada el yordamıyla bir şey olmaz. En hızlı şekilde yardım almamız gerekiyor. Çünkü şimdi biz doğduk, beynimiz diğer canlılardan farklı olarak doğduktan sonra ciddi anlamda gelişim gösteriyor. Bu da ne demek? Bir sürü şeye maruz kalması lazım o çocuğun, pozitif anlamda söylüyorum bunu. Ki o bölgeler iyice aktifleşsin, hızlansın. Çünkü oradaki yavaşlıklar da çocukta isteksizlik oluşturuyor. Böylece dış dünyaya ilgisi azalıyor, iletişimi azalıyor, becerileri daha zor gelişiyor. Kazandığı becerileri kaybedebiliyor. O yüzden de bol bol uyarana maruz bırakacağız ama düzenli bir şekilde. Bunu tabii uzmanlar yapacak. Şimdi ben çocuğumda farklı bir durum olduğunu fark ettim. Yapacağım şey hemen bir uzman yardımı almak. Nasıl bir uzman olacak bu? Çocuk alanında uzmanlaşmış bir psikiyatrist. Mutlaka bir özel eğitimci görecek zaten. Alanın adı öyle olduğu için söyleyeceğim. Zihinsel engelleri öğretmenliği bölüm mezunu. Psikoloji, çocuk gelişimi bu 3 alandan da uzmanlar özel eğitim alanında çalışıyorlar. Kendilerine yakın buldukları birini değil de tabii ki de bilimsel altyapısı olan kişileri tercih ederek onlardan alacakları yol haritasıyla hareket edecekler. Peki böyle bir tedavi almadığında yani sonuçta ne olacak? Bu çocuk nereye gider? Şimdi hiperaktivite ve dikkat eksikliği ve hiperaktiviteden düşünelim. Şimdi çocuk destek almıyor, okula başladı. Ne olacak? Yaşıtlarıyla aynı hızda yapamayacak ve bunu fark edecek. Evet. Yani bir sürü sonucu olabilir bunun olumsuz. Bu kendi kendine geçsin diye beklenecek bir şey değil. Hep derim, tamam evet. Hatta bazen aileler ilaca çok dirençlidirler. Tamam almasın ilaç ama ben teraziye koyarım. Orada neden o olumsuz yaşantıyı yaşasın? Evet. Eğer gerekiyorsa mutlaka bu destek alınmalı ama altını çizerek söyleyeceğim. Mutlaka bilimsel altyapısı olduğunu bildikleri şeyleri alsınlar. Birdenbire çok uçuk sonuçlar vaat eden şeylerin genelde bunu sağlamadığını görüyoruz. Böyle bir iddiası olan bir sistemle karşılaştılarsa ne kadar zamandır var? Çünkü o uçuk sonuç gerçekse mutlaka bu bilinecektir. Bunları araştırsınlar ama dikkat, hareketlilik, öfke bu gibi problemlerde kesinlikle ve kesinlikle bağırsak tedavisine ben çok önem veriyorum ve mutlaka yönlendiriyorum.
Sadece bağırsak tedavisi dedim. Bunu çeşitli uzmanlardan alabilirler. Ona tabii ki kişiler kendileri karar vermeli. En çok altını çizeceğim şey bu olur. Hani bunun dışında ne olurdu? Duyu terapisi olabilir, ergoterapi olabilir. Dil ve konuşma tedavisi olabilir ihtiyaçlara göre. Bunların hepsine gerek oluyor. Hocam peki bu desteği aldığında kişiye ya da çocuğumuza faydaları nelerdir? Uzmandan destek aldığımızda olumlu tarafları. Şimdi ilaç esnasında çocuk çok küçükken bir yandan özel eğitim alıyor. Ne sağlayacak çocuğa bu? Hem yavaşlayacak, yavaşladığı için daha çevresiyle ilgili ve dikkatli olacak. Tabii ki birçok sosyal beceriyi de öğrenebiliyor olacak. Çocuğun yaşadığı probleme göre, boyutuna göre değişiklik gösterecek bu elbette. Yaşıtlarıyla, yani gelişimsel her alanda yaşıtlarına yaklaştırıyor olacağız çocuğu tabii ki de. Hatta yakalayacak, hatta bazen çok hızlı olduğu bazı şeyleri keşfedip bazen öne geçecek belki de. Ama bütün bunları bu destek olmadan yapması çok zor. Düşünsenize kendi içinde kontrol edemediği bir enerji var çocuğun. Ne yapsın bununla? Devamlı duvara toslayacak tabii ki de bu enerjinin yoğunluğu arttıkça. Dolayısıyla da eğitimle beraber bunlar normal çerçevelere oturuyor. Zaman içinde de belki bir psikoterapi eşliğinde yaşadığı durumu nasıl yöneteceğini öğrenmesine de çok önem veriyorum. Hani benim disleksim var hafif. Ben mutlaka randevu saatlerine birkaç kere bakarım. Biliyorum ki herkesle aynı hızda onu yapamadığımı mutlaka ona check ediyorum. Bunu bildiği zaman kişi o durumu yönetmeyi de çok daha iyi başaracak. Otizm için düşünecek olursak çevreye ilginin çok az olduğu bir durum olduğu için bu. Herhangi bir destek almadığında gelişme ihtimali maalesef çok kolay olmuyor. Dolayısıyla da özellikle de bu anlamdaki destek çok önemli. Altını çize çize söylüyorum. İşte bu sadece bir konuşma gecikmesi ya da işte şu süreçte böyle olduğu için bu olduğu gibi geçeceğine inanmak ciddi bir zaman kaybına sebep oluyor. O yüzden iyi bir psikiyatrik tedavi, iyi bir özel eğitim, bağırsak tedavisi, dil konuşma gerekiyorsa tedavisi ve aynı zamanda da ergoterapi alınıyor olması çok önemli. Ya bu biraz özellikle bu sosyal medyanın yoğun kullanıldığı için söylüyorum. İstismara da açık bir durum. Yani çok fazla insan çok fazla böyle iddialı şeylerde bulunuyorlar. Şimdi izleyiciler en azından doğru yolu anlayabilmeleri açısından çocuklarında herhangi bir terslik, sıkıntı veya sizin biraz önce anlattığınız şeylerden esinlenip bu benim çocuğumda da olabilir dediğinde nasıl davranması lazım? İlk nereye gitmeli? Nasıl bir yol izlemeli? Önce psikiyatriste gidip bir tanısından emin olmalı çocuğun. Çok önemli. Ben test yapmak, puan vermek, tanı koymak çok sevdiğim şeyler değil ama en azından hiçbir şey olmadığını düşünmekten daha iyi. Çünkü tabii ki aileler bu konuda rahatlamaya eğilimli oluyorlar. O yüzden de onları çok rahatlatmak çocuğa ve sürece pek iyi gelmiyor açıkçası. Çok bunaltmak da iyi gelmiyor aynı şekilde. Ama 2 yaş civarı aslında daha öncesinde de çok yakın bir ilişki kuruluyorsa uyaranlara tepkisi, güldürüldüğündeki tepkisi, çeşitli şeylere ilgisi, farklı insanların gelip gitmesine verdiği tepki, bütün bunlar bir problem olup olmadığı yönünde bir gösterge olabilir. Çocuğa davranış açısından da bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben de 2 kız babasıyım. Çocukta bir problem olmasa bile bence anne babaların çocuklarıyla ilişkilerinde tıkandığı yerler oluyor. Yani nasıl davranacağını bilemediği yerler. Yani gerçekten ittirmeli mi, üstüne mi gitmeli yoksa salıp bırakmalı mı? Normalde ebeveynlerin de aslında herhangi bir problem olmasa bile bu anlamda sizden destek almaları doğru değil mi? Çok ciddi sıkıntılı süreçlerden de geçiyor çocuklar. Aile de ne yapacağını bilemiyor bu noktada. Bu anlamda da sizin katkınız, yaklaşımınız oluyor mu? Son dönemdeki aileler mi böyle yapıyor bilmiyorum. Yaşım gereği bildiğim kesim için söyleyebilirim bunu. Şu çok fazla karşıma çıkıyor. Çocuklarla ilgili fazla tedirgin oluyorlar. Çocukta bir problem yok aslında. Çocuk sadece öyle olmak istiyor. Atıyorum şimdi mesela çocukluktan ergenlik ve gençliğe geçiş yaptığı için çocuksu giyinmek istiyor. Kendini beğenmiyor mu acaba bu çocuk diye düşünüyorlar. Aslında anne baba bazen de böyle kendi kaygısını yansıtıyor da olabiliyor. O yüzden tabii ki bunu değerlendirmek önemli. Çünkü çocukları çok sık boğaz edebiliyoruz da. Evet. Bir de çok kapalılar şu anda. Zaten dışarıda çok fazla bir şey yapmıyorlar. Pasifleştiler ister istemez. Üstüne bir de sürekli kaygılı bir tutum görmek, hani o anda bir problem yoksa bile zamanla bu tavrı aşılıyoruz çocuğa. Bir eğilim kazandırıyoruz aslında.
zamanla da zarar verebilir. Çocuğumuzun bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorsak ve temelden onunla iyi bir ilişki kurduysak zaten bizimle paylaşacaktır. Biz bu aşamadan sonrasını yapabiliriz. Paylaşmıyorsa önce o bağı kurmalıyız. Başka bir problem var orada. Paylaştığı noktada da yapmamız gereken şey şu. Çocuğumuzun oyuncağı kırıldığında genel olarak ne deriz? Üzülme, yenisini alırız deriz. Şimdi bir arkadaşımız boşanınca da üzülme, yenisini alırız dememiz gibi bir şey aslında. Dikte ediyoruz ya hep biz üzülme, üzülme. Sanki böyle üzülmek çok kötü bir şey. Aptalca bir şey yapıyormuşuz gibi hissediyoruz. Kaba bir tabir oldu ama içimizden böyle söylüyoruz kendimize. Aslında çocuğa o duyguyu nasıl normal yaşar? Bir problem var çünkü harika bir şey bu. Yani gelişme fırsatı. Yapamadığım bir şeyle karşı karşıyayım ve bundan rahatsız oluyorum. Hiçbir problem var mı burada? Yok. Ama bundan aşırı rahatsız oluyorum. Bunu yönetemiyorum. Herhangi bir sınav stresi gibi değil de bağırsaklarım bozuluyor sürekli olarak. Çok yansıyor bana. Aşırı çünkü tepki veriyor bazı bünyeler. Bunu kişisel bir eksiklik gibi de görmemek lazım. Alerjik olmak gibi. Ya da atıyorum soğuk algınlığına çabuk kapılmak gibi. Elimizde olmayan bazı beden dengelerimiz var. Ruhsal durumlarda da yatkınlıklarımız olabildiği gibi yetiştiğimiz ortamın da bize kazandırdığı negatif, pozitif şeyler oluyor. Tüm bunlardan etkilenerek bir takım sıkıntılar yaşayabiliyorlar çocuklar ama kendi halledebiliyorsa ve biz de destekleyebiliyorsak bunu öğretebiliyor olmak çok önemli. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. teşekkür İyi Çok ki teşekkürler. geldiniz. Ben teşekkür ederim. Evet, bugünkü misafirimiz uzman psikolog Elif Selimi de. Kendisiyle çocuk yetiştirirken nelere dikkat etmeliyiz? Bu süreçlerden bahsetmiş olduk. 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.